Bakın hemen şurada bir kale görüyoruz. Bu kale Urartular döneminde buraya yapılmış bir kale. Medler, Persler, Sasaniler bu bölgeyi ele geçirmişler. Orası şehrin iç kalesi. Bir de şehri olduğu gibi çeviren bizim ilk giriş kapısından ikili sur sistemiyle girdiğimiz şehrin dış kalesi var. Bu gördüğümüz iç kale ve şehri çeviren dış kaleyi kim ele geçirdi? Dandanakan'dan 5 sene sonra, yani Selçukluların Nişabur'u aldığı, Rey'i aldığı, İsfahan'ı aldığı ve adım adım Anadolu'ya yaklaştığı bu dönemde Romalılar da kendileri için tehlikeli gördükleri bu bölgedeki vasal Ermeni krallığını ele geçiriyorlar. 900'lü yıllarda Gakik öncülüğünde burada bir Ermeni krallığı kuruluyor. Bu krallığın kurulmasını ve burada yönetici olmaları iznini veren kim? Abbasiler. 1045'te Romalılar kendileri için tehlikeli gördükleri Ermeni krallığını yıktılar. Çünkü kendileri Ortodokstu, Ermeniler Gregoryandı. 1045'te buraya alan Romalılar bu bölgenin başına vali olarak kimi gönderdiler? Düne kadar adını bilmediğimiz ama TRT'nin Alparslan dizisiyle yakından tanıdığımız bir adamı gönderdiler. Kimdi bu adam? Kekomenos. Kekomenos bu gördüğünüz kalede, bakın burası iç kale. Yöneticinin sarayı burada. Garnizon burada. Bu iç kalede yönetici oldu. 1045'ten sonra burayı yönetti. Birazdan sizlerle beraber, bugüne kadar hiçbir grupla gitmedim. Oraya gideceğiz. İç kaleye tırmanacağız. Kekomenos'un bizzat sarayını göreceğiz. Giresun Şebin Karahisarlı bu ilginç adamın hayatını hep beraber konuşmaya çalışacağız. Sonra ne oldu? 1065 yılında Alparslan sultan olduktan sonra bölgeyi ele geçirdi. Artık Kekomenos ve onun yönettiği Doğu Roma'ya bağlı bir tekfurluk yoktu. Artık Büyük Selçuklu'nun sınır şehri Ani vardı. Hazır mıyız? Hazırsak hep beraber hedefimiz o dizide adı sıkça geçen Kekomenos. Kekomenos'un yönettiği, tabii ki Alparslan'ın da yönettiği iç kaleye doğru ilerliyoruz. Ani'deyiz. Bakın burası korunmuş bir şehir. Savunulması çok önemli bir şehir. Tarihten bu yana birçok medeniyetin ele geçirmek istediği bir şehir. Defalarca el değiştirmiş. Yani Urartulara kadar giden geçmişi var. İran'da kurulmuş, işte Med'dir, Pers'tir, Sasani'dir. Bu toplulukların da buraya hakim olduğunu biliyoruz. Kazılar sırasında bir ateşkede olduğu düşünülen yapı kalıntısına ulaşıldı. Ateşkedeler. Ateşe tapılan bir tapınak. Biliyorsunuz bu Persler, Sasaniler ateşe tapıyorlardı. Ondan dolayı yani birçok el değiştirmiş. Gürcüler burada çok etkili olmuş. Mesela içeri girdiğimizde göreceğimiz kiliselerin çoğu Ermeni değil, Gürcü kilisesidir. Evet, burada Ermeni topluluklar da yaşamış. Yaşamamış değiller. Hatta kısa süreli Abbasi ve daha sonra Büyük Selçuklu vasalı olarak burada bir Ermeni krallığı da kurulmuş. İşte Van'da Akdamar Adası'nda Gagik'ten bahsetmiştik. Akdamara o kiliseyi yapan. Aynı Gagik aynı dönemde bu gördüğünüz yeri de yönetmekteydi. Ama onun ölümüyle beraber bütün büyü bozuldu ve Romalılar burayı tekrar ele geçirdiler. Yani burası güçlü devletlerin her zaman aldığı verdiği bir sınır şehri oldu. Sınır şehri olduğu için de korunması son derece önemliydi. Bakın biz dışta bir hendek vardı. Hendek günümüze kadar pek gelmemiş, kaybolmuş. Hendeğe geçtik. Birinci surları geçtik. Şu an biz daha şehre girmedik. Şu an önümüzde aşılması gereken ikinci surlar var. Bundan içeri gireceğiz. Ondan sonra şehir başlayacak. Bir şehirde sadece bir sur varsa bilin ki bu şehir o kadar önemli bir şehir değildir. 2 sur, 3 sur varsa çok önemlidir. Etrafında 3 sur olan çok az şehir var dünyada. Bir İstanbul işte. 3'lü sur sistemi var, o kadar önemli. Bu şehir de o kadar büyük ve önemli ki ikili sur sistemi olan bir şehir savunma sisteminden bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıda
şehrin savunmasını, gücünü, kudretini, büyüklüğünü simgeleyen aslanlar, ejderhalar, yılanlar, bunları da görmek mümkün. Oradaki aslanı da gördükten sonra hadi buyurun devam edelim. Şehir savunma sistemlerinde sur dediğimiz duvarlar vardır ve duvarların üzerinde burç dediğimiz kuleler vardır. Bu kuleler bazen yuvarlak olur ki Ani'de daha çok yuvarlak form burçlar görüyoruz. Bazen kare olur, bazen çokgen olur. Altıgen, sekizgen, İstanbul surlarında hepsini görmek mümkün. Ama burada ağırlıklı olarak silindirik burçlar görüyoruz. Burada amaç ne? Şehre girmek isteyenlere karşı şehri savunabilmek. Çünkü bu burçların içi cephaneliktir, asker barınma yeridir, erzak depolanır, zindan olarak kullanılır. Ama üzerindeki dendanlardan içeriye girmeye çalışanlara ateş yağdırılır. Yani ok atılır, mızrak fırlatılır, kızgın yağ dökülür. Şehri almak için duvara yaklaşmak zorundasınız. Sizin duvara yaklaşmanızı engellemek için bu kuleler yapılmıştır. Her iki kulenin arasında duvar gözüküyor. O duvara girmek, o duvarı yıkmaya çalışmak o kuleler tarafından engelleniyor. Kuleler çıkma olduğu için. Mesela bakın önümüzde burada bir tane kapı görüyoruz. Bu gördüğünüz kapı bütün şehir savunma sistemlerinde şehir kapısının iki kenarında iki dev kule olur. Hep kule olur ama büyük kuleler kapı kenarlarında olur. Çünkü bizim asıl hedefimiz bu kapıyı delmek. Kapıyı kırmak, yıkmak. Ne yapacağız? Koç başlarıyla geleceğiz buraya. Bunlarla güm diye vurup içeri girmeye çalışacağız. Bizi içeriye sokmamak için ne yapmaları lazım? Bizi kapıya yaklaştırmamaları lazım. Onun için ne yapıyorlar? Şu alanı daraltıyorlar. Bu alana ne kadar az insan girerse içeridekiler için o kadar iyi. Çünkü ben buraya 1000 kişiyle girersem bu kapıyı delmem daha kolay. 100 kişiyle girersem daha zor. Alanı daraltıyor. Bakın biz şu an işte 40 kişi kadarız ve gördüğünüz alanın bir kısmını kapladık bile yani. Adam kulelerle burayı iyice daraltıyor. Şu alana en fazla bir otobüs insan girer. Ve bu kadar bir insanı çok hızlı öldürmek rahat olur. Hemen kulelerden ve kapının üzerinden buradaki insanlar öldürülüyor. Hadi yeni bir 40 kişi, yeni bir 40 kişi. Şehre insanların girmesi bu şekilde engellenmiş oluyor. Ama 1065 yılında Sultan Alparslan siz pasaportsuz, vizesiz, sadece müze kart var, o kadarlık olabilir. Bakım yapıyoruz ya, kazı yapıyoruz. Masraf, para lazım. Onun için rahat bir şekilde kendi memleketinizin, kendi şehrinizin tarihi kalesine Alparslan'ın fethiyle girebilmektesiniz. Hadi buyurun. Baba, şurada bir sürü camiler var. Evet. Oraya Gezelim mi hepsine? gezelim. Şuraya gidelim. Şuraya, şuradan. Tamam. Bu sağdan gidip soldan gelelim. Hepsini dolaşalım. Sadece buradan gidelim. Of be. Ne heyecanlıyız. Yalnız bakın yağmurdan sonra hava çok güzel. Güneş çok iyi duruyor. Tatlı bir serinlik var. Ve pırıl pırıl tam fotoğraf çekme havası. Çok güzel bir zamanda geldik. Tam böyle baharın son günlerindeyiz. Çünkü hani şimdi kışın da yazın da ateş gibi sıcakta da gezilmez buralar yani. Çok tatlı bir zaman dilimi. Öğleye kadar yağmur gözükmüyor. Hadi bakalım güzel olacak inşallah. Şimdi efendim kısa bir özet geçelim. Ani geçmişi Urartulara kadar giden bir şehir. Ama bir sınır şehri olması dolayısıyla devamlı birileri almış vermiş, almış vermiş. Ve bundan dolayı stratejik bir sınır şehri olarak korunmuş. Gürcü sınırı burası. Bakın Gürcistan da burada, Ermenistan da burada. Yani Ermenistan sınırı hemen yanımızda. Şurada gördüğünüz kanyonun hemen arkası, şu gördüğünüz topraklar Ermenistan. Orada bakın kulelerini görüyorsunuz. Yani orada Ermenistan askerleri nöbet bekliyor. Yani aramızda sadece bir nehir var. Şimdi efendim çok önemli bir yerdeyiz. Muhteşem bir manzaranın karşısındayız. Ani antik kentinin kronolojisini bir daha hatırlayalım. Geçmişi Urartulara kadar giden bir şehirdi. Çok farklı topluluklar burada bir arada yaşıyordu. Gürcüler ve Ermenilerin ağırlıkta olduğu bir coğrafyaydı. Stratejik bir konumdaydı. Çünkü tam sınırdaydı. Ben burayı İstanbul'daki Sarayburnu'na benzetiyorum. Nasıl ki İstanbul'da Sarayburnu, bir tarafta Marmara Denizi, öbür tarafta İstanbul Boğazı'ndan gelen Boğaz akıntısı, öbür tarafta da Haliç var. Aynen bunun gibi üç tarafı çevrili muhteşem bir
coğrafya, zaten tarihte güvenlik çok önemli bir problem, ön şart olduğu için güvenlik adına derin bir kanyonla çevrili bu arazi çok sevilmişti ve çok da önemsenmişti. Urartular döneminde buraya küçük bir kale yapıldı. Bakın hemen şurada bir kale görüyoruz. Şanlı bayrağımızın üzerine dalgalandığı bu kale Urartular döneminde buraya yapılmış bir kale. Ama Urartulardan sonra Medler, Persler, Sasaniler bu bölgeyi ele geçirmişler ve bu bölgede bir takım tapınma merkezleri yapmışlar. Kazılarda bir ateşkede kalıntısının da bulunduğunu söylemek isterim. Orası şehrin iç kalesi. Bir de şehri olduğu gibi çeviren, bizim ilk giriş kapısından ikili sur sistemiyle girdiğimiz şehrin dış kalesi var. Yani şehri dışarıya bağlayan, önünde bir uçurum olmayan bir tek düzlük var. O düzlükte az önce bizim girdiğimiz yerde. Bu gördüğümüz iç kale ve şehri çeviren dış kaleyi kim ele geçirdi? 1045 yılında, 1040 yılını biz çok iyi biliriz. Dandanakan Savaşı. Tuğrul ve Çağrı Beylerin amcaları Musa Yabgu ile beraber Gazneli Devleti'ni Sultan Mesud'u yendikleri ve bir devlet haline geldikleri Dandanakan. Dandanakan'dan 5 sene sonra, yani Selçukluların Nişabur'u aldığı, Rey'i aldığı, İsfahan'ı aldığı ve adım adım Anadolu'ya yaklaştığı bu dönemde Romalılar da kendileri için tehlikeli gördükleri bu bölgedeki vasal Ermeni krallığını ele geçiriyorlar. 900'lü yıllarda Gakik öncülüğünde burada bir Ermeni krallığı kuruluyor. Bu krallığın kurulmasını ve burada yönetici olmaları iznini veren kim? Abbasiler. Abbasi devleti. Hatırlayın, Dandanakan'ı kazanan Tuğrul Bey ne yapmıştı? Nişabur'u, Rey'i aldıktan sonra Bağdat'a gelmişti. Abbasi halifesinin yanında ona tabi olduğunu bildirmiş. Abbasi halifesi de onun sultanlığını ne yapmış? Onaylamıştı. Halifenin yanındaki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hırkasının eteğini öpmüştü Tuğrul Bey Bağdat'ta. İşte o Abbasiler bu Van Akdamar Adası, Kars, Ani, bu bölgedeki Gagi'yi yönettiği Ermeni krallığını onaylamışlardı. Ama bundan 5 sene sonra 1045'te Romalılar kendileri için tehlikeli gördükleri Ermeni krallığını yıktılar. Çünkü kendileri Ortodokstu, Ermeniler Gregoryandı. 1045'te buraya alan Romalılar bu bölgenin başına vali olarak kimi gönderdiler? Düne kadar adını bilmediğimiz ama TRT'nin Alparslan dizisiyle yakından tanıdığımız bir adamı gönderdiler. Kimdi bu adam? Kekomenos. Kekomenos bu gördüğünüz kalede, bakın burası iç kale. Yöneticinin sarayı burada. Garnizon burada. Bu iç kalede yönetici oldu. 1045'ten sonra burayı yönetti. Birazdan sizlerle beraber, bugüne kadar hiçbir grupla gitmedim. Oraya gideceğiz. İç kaleye tırmanacağız. Kekomenos'un bizzat sarayını göreceğiz. Giresun Şebin Karahisarlı bu ilginç adamın hayatını hep beraber konuşmaya çalışacağız. Sonra ne oldu? 1065 yılında Alparslan sultan olduktan sonra bölgeyi ele geçirdi. Artık Kekomenos ve onun yönettiği Doğu Roma'ya bağlı bir tekfurluk yoktu. Artık Büyük Selçuklu'nun sınır şehri Ani vardı. Burayı ele geçiren Sultan Alparslan ayağının tozuyla şehrin büyük katedralini şehrin Ulu Camisi yaptı. Yani Fatih'in İstanbul'u fethedip Ayasofya'yı İstanbul'un Ulu Camisi yaptığı gibi Alparslan da şehrin katedralini şehrin Ulu Camisi yaptı ve askerleriyle, alpleriyle beraber orada bir cuma namazı kılmış oldu. Arkasından Alparslan'ın hedefleri başkaydı. Alparslan buradan Şam'a gidecekti. Kudüs'e gidecekti. Kahire'ye gidecekti. Sünni İslam'ın içinde fitne meydana getiren Şii Fatimi Devleti'ni ortadan kaldıracaktı. Alparslan Urfa'yı kuşattı, Halep'i kuşattı, Halep'i aldı. Kudüs'e gidecekken Roman Diyojen'in mektubunu haber aldı. Ben geliyorum, hazır ol. Ne için geliyor? Hangi savaş için? Malazgirt Savaşı için. Bakın 1065-1071 Ani'nin fethinden tam 6 sene sonra Malazgirt Meydan Muharebesi meydana geldi. Alparslan mecburen Halep'ten döndü ama Kudüs'ün fethi içinde Alplerinden Atsız Bey'i oraya göndermiş
oldu. Alparslan Malazgirt zaferini kazandı. Ama bu arada Ani 1065'te fetheden Alparslan bölgeyi kime emanet etti? Bu bölgede Ermeniler yaşıyordu. Gürcüler yaşıyordu. Kürtler yaşıyordu. Alparslan burayı kime emanet edecekti? Kendi canından, kanından kader birliği yapmış, Malazgirt'te bile omuz omuza savaştığı Sünni Müslüman Kürtlere emanet edecekti. Şeddadi hanedanın başındaki Ebu Menuçar'ı yanına çağırdı. Dedi ki Ani'yi size veriyorum. Ani'yi siz yönetin dedi. Şeddadiler bir Kürt devletidir. Bu bölgede yaşamışlardır. Büyük Selçuklu'nun çok büyük desteğini görmüşlerdir. Ve Ani'yi bir süre onlar yönetmişlerdir. Müslüman Türklerin Malazgirt öncesi Anadolu'da inşa ettiği ilk cami işte bu gördüğünüz Ebu Menucar Camii'dir. Bu camiyi Alparslan adına Ani'ye inşa eden kişi Şeddadi Kürt hanedanının lideri Ebu Menuçar'dır. Bugün Anadolu'da Kürtler ve Türkleri birbirinden ayırmak isteyen şer güçlerin ağzına tıkanacak en güzel çaput aslında Ani şehri ve burada geçenlerdir. Kader birliği yapmışlardır tarihten bu yana. Kürtler ve Türkler Malazgirt'te beraber savaşmışlardır. Romalılara karşı Anadolu'nun kapılarını beraber açmışlardır. O asırlardan bu yana birbirlerinin önünü hiç kesmemişlerdir. İkisi de Sünni Müslümandırlar. Birbirlerine ters düşmemişlerdir. Yavuz Çaldıran'da Türk olduğu halde savaştığı Safevileri yendikten sonra Doğu Anadolu'daki Sünni, Şafii bütün Kürt aşiretleri hiç savaşmadan Osmanlı'ya tabi olmuşlardır. Kürtleri Türklerden ayırmak, bölmek isteyenler avcunun tam ortasını yalasınlar. Ani şehri ve bu muhteşem eserler bizim kadim birlik ve beraberliğimizin bir nişanesi olarak onlara gereken cevabı en güzel şekilde vermektedirler ve kıyamete kadar da vermeye devam edeceklerdir. İnşallah. Ve bu gördüğünüz camide yapılır, Malazgirt kazanılır ve arkasından 1190'a kadar Büyük Selçuklu dağılana kadar bölge Müslüman Türkler ve Kürtlerin yönetiminde kalır. Maalesef 1190'da Gürcüler Tiflis merkezden ordularıyla gelirler, bölgeyi ele geçirirler ve bölge Gürcülerin eline geçer. Burada gördüğünüz birçok kilise onlar döneminde yapılır ya da tamir edilir. Daha sonra İlhanlı Moğolların, daha sonra Ahmet Celayir ve Celayirli Devleti'nin, Karakoyunluların ve derken arkasından Akkoyunlular ve Osmanlıların eline geçer burası. Timur Ankara Savaşı'na gelirken burayı yağmalar. Büyük bir depremle beraber burası bir köye dönüşür. 1595 Safevi Osmanlı mücadelesinde tamamen terk edilir ve bomboş bir hal alır. Hazır mıyız? Hazırsak hep beraber hedefimiz o dizide adı sıkça geçen neydi adı? Kekomenos. Kekomenos'un yönettiği, tabii ki Alparslan'ın da yönettiği İçkale'ye doğru ilerliyoruz. Evet, bu arada kamerayı ben aldım elime. Yürümeye başladık. Vallahi ben gruba dedim gelmeyin etmeyin, yakın gözüküyor ama uzak orası, perişan olursunuz. Grubun %80'i beni dinlemedi. Sen nereye biz oraya dediler. Vallahi benle geliyorlar önlü arkalı. Grubun içinde gayet yaşı büyük abilerimiz de var. Fakat onlar da geliyorlar. Evet, İçkale'ye doğru adım adım ilerliyoruz. Vallahi grup beni geçti. Yok böyle bir şey. Gidiyorlar. Çünkü serbest zaman verdik. Gelmek istemeyenler kalsın dedik arkada. Bakın arkada Katedral Camii, yani Ani Ulu Camii'yi görüyorsunuz. Kilise cami. Hemen ön tarafta minaresi ayakta olan Ebu Menucar Camii'miz. Orada serbest zaman verdik. Yani çok kısa bir süremiz var. Çünkü Kars'ta gezilecek çok fazla yer var. Onun için ben de gelmek isteyen grubun %80'i gibi. Bakın çıkıyorlar yukarı doğru. Ben de şimdi aslında ilk kez çıkıyorum. Bugüne kadar çok Ani'ye geldim ama hiç çıkmadım. Hep merak ediyordum. Özellikle Alparslan dizisinde Kekomenos'un o yaşadığı Ani İçkale hep gösterildiği için ya diyordum bir Ani'ye gidişimde şu İçkale'ye ben çıkacağım diyordum. Ve nasip oldu. Gruptakiler şu an önden giderek aslında bir noktada bana da yol göstermiş oluyorlar. Onlarla beraber yavaş yavaş çıkın ha. Hani böyle bir anda hızlı çıkmayın. Grubun içinde çünkü yaşını başına almış büyüklerimiz de var. Sakin sakin, tatlı tatlı. Vallahi insanımızın aşkı. Bakın Aras Nehri'nin yatağını görüyorsunuz. Ya burası
tarihten bu yana bunun için çok önemliydi. Şimdi bakın orada kocaman bayrağımız dalgalanıyor. O bayrağımızın dalgalandığı nokta tam Ani'nin girişi. Orada ikili sur sistemi var. Zaten şehri ana karaya bağlayan orada bir düzlük var. Oradan şehre girdiniz. Yoksa buralardan falan girilmesi mümkün değil. Bir de buralarda da zamanında surların olduğunu düşünürseniz bu şekilde burayı almak çok zor. Dibinden tatlı bir su geçiyor. Evet bugün biraz kurumuş ama oradan bir su geçiyor. Buradan böyle geliyor. Buradan böyle dönüyor ve oradan arkaya doğru gidiyor. Çene yaptık çok, hadi yürüyelim. Vallahi grubun arkasında kaldık. Hakikaten çok güzel. Bir de bu arada çocukluğumun bitkisini bu bahar aylarında burada görmek beni çok mutlu etti. Biraz yaklaşın. Bu ne biliyor musunuz? Bizim Manisa Demirci'de buna ayvadana derler. Rahmetli babaannem mesela bundan çok toplardı ve çok yetiştirirdi. Kuruturdu bunu, mide ağrılarına çok iyi geldiğini, böbrek taşı düşürdüğünü falan söylerdi. Babaannem çok içerdi. Ben babaannemle çok ayvadana içmişliğim var. Başka memleketlerde ne deniyor bilmiyorum. İnanın her yer ayvadana dolu. Her yer. Evet, çıkıyoruz. Aa, baya çıktı millet ya. Yok böyle bir şey. Heyt be. Ani İç Kalesi'nin Ulubatlı Hasanlarına bakın. Ya ben şimdi uzaktan çünkü bakıyorum. Ya diyorum bu uzaktan yakın gibi duruyor ama bu yürü zor olabilir diyordum. Ben bazen diyorum gruplara bu iş böyle 50'den sonra yapılmaz diyorum ama benim turlarıma 70'in üzerinde insanlarımız, büyüklerimiz katılıyor. Vallahi bir çıkıyorlar, bir geziyorlar. Benim bu sözlerimi söylediğime beni utandırıyorlar. Allah. Nefes hızlanmaya başladı. Ama bir dakika ya. Dön şöyle. Manzara çok güzel ya. Bakar mısınız? Of. Ani şehri nasıl güzel gözüküyormuş. Biz gruplarla niye hep bu Ebu Menücer'den geri döndük ki? Buraya çıkmak lazımmış. Hadi çıkalım. Şuradan mı? Tamam. Evet. Ekiple tırmandık. Ay maşallah. Sizler nasıl güzel hızlı çıktınız. Hakikaten buranın çok güzel manzarası varmış. Hocam iyi geçirmişiz. Ben ikinciye geliyorum. Diğer gelişime siz gelmediniz. Buraya da çıkmadınız ama değil mi? Tabii ki o caminin oradan geri döndük. Hani buradan. Gideyim mi size? Evet. Oh şükür. Şimdi ay dur nefesim. Hocam bir nefeslenin hocam. Bir de Çıktık. bir anda. Yok iyiyim, çok iyiyim. Şimdi doğru bir zamanda geldik Allah'tan. Neredeyiz? Şu an Haziran ayının bugün 13'ü müydü? 14'ü müydü? Haziran'ın tam ortasındayız. Dün bütün gece Kars'ta ve tabii Ani'de yağmur yağdı. Hava kısa kolluyuz ama çok güzel bir rüzgar var, tatlı. Hava çok güzel esiyor. Bahar çiçekleri hala dört bir tarafta. Hem çiçekler hem tatlı bir serinlik, güzel bir güneş. Yani şimdi Temmuz sıcağında falan zor buralara çıkmak etmek. Baksanıza o bayrağımızı görüyor musunuz? O bayrağımızın olduğu yerden beri yürüyoruz biz. Bir de böyle dümdüz gelmedik. Buradan böyle indik aşağı doğru. Orada Selçuklu Sarayı var. Bakın o Selçuklu Sarayı'nı biz ziyaret ettik. Yani Alparslan 1065'te. O zaman şunu anlıyoruz. Burayı fethettiğinde bu gördüğünüz Tekfur Kekaumenos'un kullandığı bu sarayı kullanmamış. Onun yerine buraya
bir başka Selçuklu sarayı yapılmış. Orayı kullanmış. Şimdi burayı kim kullanır? Güvenlik endişesi olan kullanır. Her an birileri gelip burayı muhasara edecek düşüncesinde olan burayı kullanır. Kalenin içine bir iç kale, çok korunaklı. Ama yani şimdi mesela Osmanlı'nın Kız Kulesi'ni korumak gibi bir anlamı var mıydı? Cebel Tera kadar senin. Kız Kulesi sadece tören atışı yapılan bir adaydı. Onun gibi düşünün. Alparslan için buraya sokulup saklanmak diye bir şey yok. Zaten düşünün ta Özbekistan'dan bu coğrafyaya her yer Büyük Selçuklu Devleti'nin. Onun için öyle bir problemi yok yani beni biri muhasara eder diye. Onun için tutmuş uçurumun kenarına güzel manzaralı sıfırdan bir eser yaptırmış. Çünkü nihayetinde bu iç kalede yaşayan o günün Romalıları, ondan evvel Gürcüler, Hristiyan, şarap içiyorlar, dağıtıyorlar, her türlü eracif, çirkinlik, zina hepsi var burada. Yani çirkeflik ve günah kokan bir ortam. Onun için Hazreti Ömer'den bu yana Müslümanlar bir yere fethettikleri zaman o şehirdeki eski sarayları kullanmamış, kendilerine yeni ortamlar, yeni yönetim merkezleri inşa etmişler. Yani bundan dolayı da böyle bir anlayış söz konusu. Selçuklu Sarayı'nı gördük, oraya buraya geldik. Orada az ileride Kral Gagik'in yaptığı, Gürcülerin ayakta tuttuğu ama maalesef günümüzde yıkık olan bir kilise var. Oradan buraya doğru geldik. Burada bakın ikinci bir kilise yapısı var. Aslında şurada arada dev bir cami var. Ebu Menücer'in oğlu Muammeran yaptırmış. Yani Şeddadilerin bir sonraki hükümdarı Ebu Muammeran'ın dev bir camisi var burada. O caminin büyüklüğü minaresinden belli. Dev bir minare güm diye inmiş aşağıya. Orada aşağıda duruyor. Tabii hemen şu kenarda uçurumdaysa Alparslan'ın emriyle Şeddadi hükümdarı Ebu Menücer'in yapmış olduğu muhteşem bir camimiz, şehir camimiz var. Buradan katedrali bir daha görelim. Biz bunlara kilise cami diyoruz. Yani şehrin katedrali, büyük kilisesi olarak yapılmış. Aynen bizdeki Ulu Cami'nin Hristiyanlardaki karşılığı. Ve arkasından Alparslan eliyle camiye çevrilmiş ve 1065'te burada cuma namazı kılınmış. Şehrin Ulu Camisi'ni görüyoruz. Geçen sene buranın hemen uçuruma bakan kısmında toprak bir kaldırıldı. Selçuklu'dan kalma tarihi mezarlık çıktı. Bildiğiniz Selçuklu dönemi mezar taşları, bir de kümbet kalıntısı çıktı. Böyle sekizgen temeli çıktı orada. YouTube'da ben bu konuda bir video yaptım. Hemen linkini buraya bırakıyorum. Siz oradan tıklayıp onu da izlersiniz. İşte yani şimdi Selçuklu burayı kendine öyle bir ulu cami olarak benimsemiş. Onun etrafına gömülmek istemişler. Bugün Ayasofya'nın bahçesine gömülmek, ölünce cenaze namazımız Ayasofya'dan kaldırılsın ister miyiz? Çok isteriz. Bunun gibi bir anlayış yani. Onun için caminin, katedral caminin etrafındaki Selçuklu mezarlıkları Türk halkının o yapıya hani ulu cami olarak ne kadar kıymet verdiğini bize göstermekte. Bakın bu gördüğünüz Aras Nehri ne kadar gür akıyor. Kocaman bir kanyon. Arada tarihten bu yana devam eden yıkılmış köprüler var. Şu gördüğümüz topraklarda neresi? Bugün Ermenistan Devleti'nin yönetmiş olduğu topraklar ve bakın orada bir Ermenistan bayrağı da dalgalanmış oluyor. Şimdi gelin 1045'te burayı ele geçiren Kekaumenos'u bir konuşalım. Kekaumenos kimdi? Ben hemen şu tarafa doğru geçeyim. Herkeste kulak var, zaten siz de beni dinliyorsunuz. Bir yönden kulağınız bende olsun. Ben de şu şapkamı çıkarayım. Şu an beni izleyen saçı olan zavallılar. Şu keyfi hiçbir zaman yaşayamayacaksınız. Şu saçınız olduğu için rüzgarın bu saç tellerinize, saç köklerine o dokunuşu var ya, mükemmel bir şey. Bütün kelleri buradan kutluyorum ve Ani'ye davet ediyorum. Ani iç kalesine çıkıp kafalarındaki şapkayı çıkarıp kellerini rüzgara versinler diyorum. Büyük keyif burada yani. Propagandamı yaptım. Şimdi tarih anlatımına geçebilirim. Evet. Kekaumenos kimdi? Şaşırmaya hazır olun. Bildiğiniz Giresun'un Şebin Karahisar'ına doğmuş bir adamdı. Şebin Karahisarlıymış yani. Şimdi bir sürü Şebin Karahisarlı Allah Allah diyecekler ya. Bizden bir sürü değişik adam çıktı, bir de Kekaumenos çıkmış diye. Tabi nihayetinde Anadolu'nun eski adı ne? Diyar-ı Rum. Romalılar yaşıyordu buralarda. Romalılar da burayı Hazreti Adem'den teslim almadılar. Daha evvel de burada Partlar vardı. Partlarla savaştılar. Ya da işte bu Amasya Krallığı'yla savaştılar. Hani orada vardı ya Pontuslar. Sezar geldi ya buralara. Kendisi Giresun Şebin Karahisarlı Kekaumenos. Yaşadığı yıllar binli yıllar. Yani binli yılların doğduğu yıl birebir bilinmiyor. Öldüğü tam nokta yıl da bilinmiyor. Ama hüküm sürdüğü yıllar biliniyor. Bakın
1045 yılı önemli bir yıl. 1045 yılında Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans demiyorum, Ani'yi ele geçiriyor ve Kekaumenos buraya bölge valisi olarak gönderiliyor. Ama Kekaumenos'un bir de parlama dönemleri var. Bunları da atlamayalım. Ne yapıyor Kekaumenos? O günlerde Roma İmparatorluğu'nun Sicilya'yı Araplara karşı bir koruma politikası var. Çünkü Abbasiler bütün Kuzey Afrika'yı ele geçirmişler. Kuzey Afrika'da Tunus'un hemen karşısı İtalya'nın Sicilya'sı. Hani çizmenin tekme vurduğu bir top var ya haritada, işte o. Sicilya'yı bir Araplar alıyor, bir oradaki Hristiyan dünya ele geçiriyor Romalılar. Sicilya bölgesinin en önemli şehrini kuşatıyor Araplar. Ve kuşatmaya destek olmak üzere Kekaumenos da gidiyor. Ve şehri öyle bir savunuyor ki yıldızı parlıyor. Bir anda parmakla gösterilmeye başlanıyor. Ondan sonra Roma İmparatorluğu'nun merkezine, Konstantiniyye, İstanbul'a getiriliyor. İstanbul'da bir ayaklanma çıkıyor. O 5. Mihail İmparatorluğu döneminde. Ve bu ayaklanmayı bastıran adam Kekaumenos oluyor. İmparatorun gözü daha bir yükseliyor. O arada Ruslar İstanbul'a doğru bir askeri hareket başlatıyor. Ruslara karşı savaşıyor. Yıldız daha da parlıyor. Ve derken buradaki Gregoryan Ermenilere karşı sınır şehri olan bu gördüğünüz Ani'yi ele geçirme adına bir askeri harekat düzenleniyor Roma İmparatorluğu tarafından. Bu askeri harekatta Kekaumenos da var. Ve harekat başarıyla tamamlanıyor. Ani şehri ele geçiriliyor. Ani şehri ele geçiriliyor. 1045, Dandanaka'dan 5 sene sonra Kekaumenos burada bölge yöneticisi oluyor. Tabi 1045 buraya geliyor ama burada burunlarının dibine bir devlet geliyor. Büyük Selçuklular. Ve Büyük Selçuklularla savaşmaya başlıyorlar. Bir süre sonra Tuğrul Bey ölüyor. Çağrı Bey zaten daha önce ölmüş. Tuğrul Bey'in oğlu olmadığı için Çağrı Bey'in büyük oğlu Alparslan tahta geçiyor. Ve tahta geçtikten bir süre sonra da Kekaumenos'un birlikleriyle Büyük Selçuklu birliklerinin savaşı başlıyor. Aynen TRT'deki dizide olduğu gibi ciddi bir mücadele. Tabii şu an TRT'deki dizide daha Alparslan ele geçirmedi. Ani'yi, ama yeni sezonda ele geçirecek. Ani alınacak ve Kekaumenos'un hakimiyeti sona erecek. Kekaumenos nerede öldü, ne zaman, nasıl öldü maalesef bunu bilmiyoruz. Sosyal medyada bir takım ahlaksız internet siteleri var. Kekaumenos'un hayatı ve ölümü, nasıl öldü diye başlık atmışlar. Hiçbir şey yazmamışlar. Herkes Wikipedia'dan almış yapıştırmış. Bu da ne kadar ahlaklı olmak. Bunu tabii vicdanlarınıza havale ediyorum. Bildiğimiz tek bir şey var. Bu bölgeyi yönetti. Hatta Kekaumenos burayı yönetirken bir ara Nikeforos buraya geldi. Nikeforos'un öncülüğünde beraber Peçenek Türkleri üzerine akın yaptılar beraber. Bu akında ağır yaralandı. Ama ölmedi. Ama sonra da tarih sahnesinden Kekaumenos çekiliyor. Belki Ani'yi Alparslan fethetmezden önce öldü. Belki buraya gömüldü. Belki mezarı burada bir yerde. Belki orası daha camiye çevirmezden evvel katedraldi. Belki orada. Net bilmiyoruz. Ama bundan sonra Kekaumenos'tan hiçbir haber alamıyoruz. Bakın iç kaleyi biraz dolaşalım, gelin. Burada neler var neler yok. Biraz gezelim. Bakın burada bir takım yapı kalıntıları var. Aslında şu başkanımız Muhammed Aslan Bey. Ben kendisine sormak isterdim ki soracağım da, İçkale hakkında bir çalışma var mı, düşünüyor musunuz bir şeyler yapmayı diye, çünkü buranın da kazılması lazım. İlla ki vardır planlarında burayla alakalı bir düşünce. Kameramanım lütfen dikkat et. Bastığımız yerlere dikkat edelim. Şu an benim Karslı yakışıklı bir kameramanım var, Ahmet kardeşim. Sağ olsun. Bugün bize eşlik ediyor. Karslı bir kameramanımın olması benim için aslında ayrı bir kıymete değer. Bakın görüyorsunuz değil mi? O tarihlerden kalma tarihi taşlar. Yani yapılar yarım da olsalar bayağı bir ayaktalar. Bu taşların bir kısmı ahlat taşı gibi duruyor. Çok teşekkür ederiz. Bu bina mesela çok ilginç bir bina. Evet, bu arada ezanlar okunuyor. Ebu Menucar Camii'nden hemen şöyle bakalım. ...1065 yılında Alparslan'ın fethettiği Ani'de hala ezanlar yükselmekte. Ermenistan sınırına doğru. Aman burada dikkat edelim. Bakın burada ilginç süslemeler var. Görüyorsunuz. Köşelerde. Burada mesela bir kemer varmış. Burada bir yapı devam ediyor bakın. Kemer burada yarım kalmış.
Of. Koca bir yapı burada nasıl yıkılmış ya. Şunlar ne biliyor musunuz? Özellik tohumu bunlar. Yani özellik bitkisi bu. O özellik bitkisinin çiçekleri bunlar. Hep böyle harabelerde, insanlığın uzun süreli yaşadığı yerlerde özellik çok çıkar. Bak burada da çıkmış. Hani burası. Burada büyük yaşanmışlıklar var. Öyle böyle değil. Vay vay vay. Ben ilk kez geliyorum bu arada, söyleyeyim size. İnanmıyorum. Selçuklu'nun Mührü Süleymanları da var burada. Ah, bu çok ilginç. Bakar mısınız? Az önce dükkanları gezerken Ani Çarşısı'nın dükkan kalıntılarını, aynı Mührü Süleymanları orada da görmüştük. Bakın burada da var. Bir tane kendini bilmez Vahit Kara diye adını soyadını yazmış. Bunu buraya yazmakla kendinin ne kadar cahil olduğunu, ne kadar aşağılık olduğunu ortaya koyuyorsun. Ayıp değil mi ya? Bu tarihi eser üstüne insan bu adı yazarak kendini bu kadar ele verir mi ya? Terbiyesizler ya. Ne oldu? Kara soyadına sahip bir sürü insanları şimdi yerin dibine soktun. Ayıp değil mi yani? Kendi sülaleni, şunu bunu buraya yazarak. Ama onlara bunu öğretmeyende de kabahat var tabi. Bu tarihi esere bu şekilde isim yazarak adını duyuruyorsun ama çirkin bir şekilde duyuruyorsun. Neyse. Bakın bunları görüyorsunuz. Çok ilginç süslemeler. Ve tabi ciddi bir deprem oldu. Yani 1300'lü yıllarda Ani'de büyük bir deprem oldu. Acaba o depremde mi şuralar falan yıkıldı acaba? Bakın yıkılmış. Gördüğünüz gibi kemeri görüyorsunuz. Olduğu gibi düşmüş, yıkılmış. Bunları ayağa kaldırmak hiç zor değil. Bunları ayağa kaldırmak lazım. Bu yapıları ayağa kaldırmak lazım. Şu gördüğünüz yapıları. Bakın şurada bir beşik tonoz var. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle geliyor buradan yukarı doğru. Aslında çok da durmamak lazım. Tehlikeli. Allah korusun şurası küt diye birinin başına düşebilir. Yani ben buraya geldim, çekim yapıyorum diye aman ha. Hani herkes biz de gelelim edelim. Ya bu bölgeyi tavsiye etmiyorum. Çok uygun değil buralara gelmek etmek. Tehlikeli bir noktada ama herkes çok merak ediyor. Ya bu Kekaumenos nerede yaşadı, nerede yaşadı? Ondan ötürü. Hadi şöyle şuraya gelelim. Şey de çok dikkatimi çekti. Bakar mısınız? Burada balık sırtı süslemeler var. Bakın şu gördüğünüz balık sırt süslemeyi görüyor musunuz? Buradan böyle yukarı doğru. Çok ilginç. Hadi gidelim. Evet. Şimdi yeniden az önceki manzaranın olduğu yere geçiyorum. Benim grubun çoğu gitti, birkaç kişi kaldı. Ben onları gönderdim. Çünkü vaktimiz dolmak üzere. Müthiş bir şey ya. Ya manzara o kadar güzel ki. Hayır, şuraya gel. Şurada şöyle otur. Bakın yerde kitabeler falan var. Bakayım. Bunlar bizimkilerin sonradan yazdığı yazılar değil mi? Çok ilginç. Muhteşem bir şehir. İşte karşınızda Ani. Uzun lafın kısası. Alparslan burayı 1065'te alıyor. Kürt hanedanı Şeddadilere veriyor. Daha sonra Gürcüler burayı 1190'da ele geçiriyor. Daha sonra İlhanlılar burayı ele geçiriyor. Bir ara Celayirliler alıyor. Bir ara Karakoyunlular alıyor. Derken Safevilerin, Osmanlıların savaş sınırında devamlı alınan verilen bir yere dönüyor. Timur Ankara Savaşı'na gelirken burayı yağmalıyor. Buranın nüfusunun %90'ı göç ediyor. Bir köy kalıyorlar. Bir de 1300'lerdeki deprem buradaki milleti yıldırıyor. Birçok yapı orada yıkılıyor. Bu Muammeran Camii falan o depremde yıkılmış. Dev, asıl en büyük cami şu an yerlerde. Keşke o da ayağa kaldırılabilse. En azından minaresi, dev bir minaresi var. İnşallah kazı ekiplerimiz bunları bizden daha güzel, daha ince düşünüyorlardır. Sonra ne oluyor? Sonra burada bir köy yaşıyor. 1595'te Safeviler Osmanlıların bu bölgedeki büyük bir savaşında şu gördüğünüz alanda bir taşın üstüne ikinci bir taş konulmadı. Ve tarih burada dondu. Onun için size bahsediyorum. 1. Eski Van. 2. Muğla'da bulunan Beçin. 3. Ani. Bu 3 zamanın donduğu şehri sakın ihmal etmeyin.
ve buralara muhakkak bir gün yolunuzu düşürün. Selamlar.